Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eskiz defterimin tanıtımını yapacağım. Bayağı 4-5 yıllık bir eskiz defterim var burada. Bunu yeni bitirdim ama sadece bu defterim yok. Daha yani birçok defterim var elimde. Burada Nature ile ilgili bir tane defter. Nature marka. Burada Derwent'in bir eskiz defteri var. İşte sulu boya için ise gene Van Gogh'un eskiz defteri var. Diğerleri hani normal resim defterleri. Ama bunları da bitirdim de bunları eğer beğeniler artarsa ve izlenirse yani bu resimleri de göstereceğim. Sizler de merak ederseniz alta yorum ve beğeni yazmayı unutmayın. Onu söyleyeyim. Şimdi defterim burada Meet Akademi'nin Sketch Diary defteri. Burada şöyle 50 yaprak olduğu söyleniyor. İşte 21'e 14.8 santim. Bir cep boy diyebiliriz. Yani hani yanınıza taşıyabileceğiniz büyüklükte. Çok da büyük değil. Bir el kadar boyutu var. Bu yeterli oluyor eskiz defterinde. Bunun daha küçükleri var. Şu boyutta şöyle. Çantanıza falan sığabilir. Daha küçükleri de var. Böyle onlar artık not defteri, eskiz defterinden çıkıyor. Ama bunun yarısı da eskiz için aslında ideal bir defter. Bunun tam büyükleri de var. Yani 2 katı ve daha büyüklerine gidersiniz. İşte bunun 2 katı olanları da biraz taşıması zor oluyor. Eğer yani güzel sanatlar mezunu ya da güzel sanatlar okuyor ya da fakültelerinde okuyorsanız tabii hepsini alın. Yani yanınızda taşıyacağınız da olsun, evde çizeceğiniz bir eskiz defteriniz de olsun. Burada ben spiralli tercih ediyorum. Neden? Ya beğenmediğim şeyi yırtıp atıyorum. Diğerlerinde ise hani yırtarken işte diğer sayfada resim varsa onu da götürebilir. Bu yüzden hani resim yaptığınızda tam böyle kenara yapabiliyorsunuz bunda. Hani burada sınır kısmı var. Ama diğerinde hani sınır yok. O yüzden açarken yani fotoğrafını çekerken sorun oluyor. O yüzden ben böyle eskiz defterini tercih ediyorum. Fiyat dersek internetten bulabilirsiniz. Yani 25, 50, 30 yani hani markasına göre değişiyor. Biraz dokulu tercih ediyorum ama çok da dokulu değil bu kağıt. Sizler de buna dikkat edin. Eğer bazen hani bazı çalışmalarda dokunun hiç olmaması gerekiyor ama bazen dokulu resimlerde doku da yani kağıdın dokusu da önemli hale geliyor. Doku arttıkça, kağıdın gramajı arttıkça fiyat da artıyor doğal olarak. Şimdi diğer çalışmama geçelim. Evet, bu resmime geçtiğimde ise burada Game of Thrones'un karakterlerini çizdim. Jon Snow var, kalesi var. Yani sevdiğim bir film. Bu yüzden hani sevdiğiniz şeyleri yapmanız, bir tutkunuz olması resimde iyi bir şey. Çünkü çoğu kişi ya ne çizsem kısmına geliyor. Burada artık sizin neyi sevdiğinizle alakalı resimler yapmanız lazım. Yani zorla bir şey yapılınca tabii ki güzel olmaz. Burada buna dikkat ederek sevdiğiniz karakterleri, sevdiğiniz şeylerin resimlerini yaparsanız daha da ileri gideceğinizden emin olun. Eskiz nedir dersek ise işte bir projede, tasarımda veya sanat eseri niteliğindeki bir çalışmada eserin son durumuna yakın ön hazırlık yapmaktır. Yani bir nevi eskiz defteri ressamın günlüğü niteliğindedir. Sizler de işte yaptığınız bir çalışmanın yani aklınızdaki bir fikri yansıttığınızda işte eskiz defterinize ve sonra bunu gerçeğe dönüştürdüğünüzde daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Çünkü burada yanlışı görebileceksiniz. Ben aynı zamanda hani bu çalışmaların nasıl yani hani bir üstüne nasıl gittim biraz sonra göreceksiniz. Aynı çalışmanın renklisini de yaptım. Onu da göstereceğim. Burada bu resmi geçelim. Evet, burada böyle bir zürafa çizimi yapmışım. İşte kalemle sıkıldığımda karalamışım şöyle bu şekilde. Taslak buna daha fazla ayrıntıda gidebilirim. Yani sadece işte hani buradaki süre zarfı hani çiziminiz bu kadar mı kısmında? Tabii ki değil. Bu sadece benim taslak kısmındaki bir çalışma. Evet, gelelim. Gene Yüzüklerin Efendisi Hobbit serisinden Galadriel'in bir resmi. Sevenler varsa muhakkak bilir. Bu da Ana Ivanovic, bir Sırp tenisçinin resmi. Bu ikisini de burada resimledim. Genellikle dış tarafını böyle bu şekilde koyu yapmaya çalışıyorum. Eğer saç çok koyu değilse. Burada birazcık yapmışım ama bu yüzle arka dokuyu birbirinden ayırıyor ve resmi daha da ortaya çıkarıyor. Burada fark ettiyseniz birazdan da göstereceğim. Birkaç kalemle yaptığım çalışma. Mesela burada yüzdeki dokular çok daha böyle geçişi yumuşak değil. Daha sert bir doku var. Bu da kalemlerinde işte sadece 2B ile yaptığım anlamında.
ya da işte 3B ile. Ama sonraki çalışmalarda tüm kalemleri kullanarak atıyorum. Ben bunları da gösterdim. Mesela tüm kalemleri kullanarak resim yaptım. Bunun da bir videosu gene yukarıda olacak. Hangi kalemleri kullanıyorsun dersen, yani o videoda her şeyi göreceksiniz. Hangi kalemi kullanıyorum, hangisi daha iyi ya da hangisi size uygun. Aslında ben hepsini kullanıyorum. Elimde ne varsa önüme koyuyorum. Atıyorum birisinin 2B'sini, birisinin 3B'sini. Bazen elime denk gelirse hangisi olursa kullanmaya çalışıyorum. Ama benim için önemli olan şey, hani kalem çizersin. Bir ses çıkar. O sesi, hani o sesten rahatsız oluyorum. Onun haricinde çoğu kalem benim için iyi. Sadece kömür oranları değişiyor. Burada gene Avril, şarkıcı Avril. Bunun resmini çizdiydim. Böyle aklıma geldi, karaladım. Tabi bunlarda canlı model kullanmıyorum. Yani sizler canlı modelden çizerseniz daha faydalı olur. Canlı model ya da doğaya çıktığınızda izlenimleriniz kağıda dökmeniz daha resminizi geliştirir. Tabii fotoğraftan çalışmakla canlı model arasında çalışmak çok farkı var. Yani bu defteri kimler edinmeli dersek, yani sizler eğer resmi seviyorsanız, resimle uğraşıyorsanız, yani eskiz defterinizi muhakkak almalısınız. Çünkü sadece işte hani bazen kağıda yapıyorsunuz, işte ders sırasında yapıyorsunuz. Bunlar çok da sonra toparlaması zor oluyor ya da kayboluyor, gidiyor. Ama bu şekilde defter tutarsanız daha iyi olur. Neden eskiz defteri dediğimizde, işte hata yapabilirsin, taslak yapabilirsin, karalayabilirsin, yırtabilirsin, silebilirsin, not alabilirsin. Atıyorum işte buraya seni seviyorum yazarsın ya da işte kalp çizersin. Her şeyi yapabileceğin özgün bir ortam senin için. Yani burada sizin genellikle eskiz defteri sanatçıların kirli çamaşırları. Yani her şeyi yazar oraya. İşte yemek tarifi yazabilir ya da atıyorum not yazabilir, parasını yazabilir. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Burada gene çizimimi gösterdiğimde kimdi bu? Diyelim Game of Thrones'tan gene Targaryen'dı. Bunun tabii ki oradaki karakter olarak değil, yani fotoğrafını buldum, orijinal fotoğrafını buldum, onunla çizdim. Gene burada da tek kalem kullanmışım. O yüzden gölgelememde biraz daha böyle sıkıntılar var. Çok da hani beğendim ama çok da sevdiğim bir çalışma, tamamen bitmiş bir çalışma olarak söyleyemem size. Şöyle geçelim. Evet, gene aynı kişiden bahsediyoruz. Yani Emilia Clarke geçiyor ismi sanırım. Evet, bu şekilde gene burada ışıklar vermişim, silgiyi silmişim. Biraz da etrafına karalamışım. Yani faydaları neler dersek, eskiz defterin faydaları neler dersek, gelişiminizi görürsünüz. Yani ben şöyle sona doğru gittiğimde sizler hani resmin daha da iyi olduğunu göreceksiniz. Sizlerde de bu olacak. Resmi tüm haline getirirsiniz. Yani bütün yaptığınız resimleri aynı defterde görürsünüz. Bu sizin için iyi bir şey. Bir fikriniz varsa hemen yaptığınızda unutmazsınız ve kendinizi geliştirirsiniz bu konuda. Değerli toplu olur. Bir portfolyonuz olur. Yani biri size hadi neler yaptın getir dediğinde sağdan soldan yok şuradaydı, yok dolaptaydı, yok uçtu, yok kedi kaçırdı demezsin. Ne yaparsın? Bu şekilde önüne sunabilirse. Güzel Sanatlar Lisesi ya da fakültelerinde portfolyo sunumlarında belki resimlerinizi bu şekilde götürebilirsiniz. Hani sizi yansıtacak şekilde. Resimler bazen sol tarafa sağ tarafa geçiyor. Bu benim için önemli değil ama bunun için spreyler falan kullanılıyor. Buna özel spreyler var yurt dışında. Fakat hani ben yani kırtasiyelerde falan görmedim. Varsa da ben bilmiyorum. Sizler biliyorsanız yorumlara yazarsınız. Ben de bunları kullanırım. Burada mesela bakın tamamen geçmiş. Burada kim var dersek İsrail Kamako Vivo Ole diye bir sanatçımız var. Ben hani Somewhere Over the Rainbow şarkısı en bilinen şarkısı. Çok seviyorum. Belki duymuşsunuzdur yani bu gibi şarkılarla ilgileniyorsanız. Burada onun resmini yapmıştım. Burada çaldığı enstrüman kukuleta mıydı hatırlamıyorum tam ama böyle bir çalışma. Şimdi bunu da geçelim. Evet, burada daha Yasmin Levli var. Bu da sevdiğim bir şarkıcı. Buraya resmini yapmışım. Genellikle işte hani belki hiç kimse yapmamıştır hani Yasmin Levli'nin resmini ama ben burada bunu çizdim. Gene tek kalemle gitmişim. Birazcık buralarda zorlanmışım. Bu yüzden birkaç kaleme geçmem daha doğru oldu ileride. Hatta eşim bana
hediye almıştı, böyle bir kalem serisi. Ondan sonra bir resimlerim bayağı bir değiştiydi. Bunu da burada göstereceğim. Gelelim burada gene mor kahvesiyle. Burada mesela keçeli kalemle denemişim. Farklı şeyler denemişim. Sizler de hani özgür olun. Aman batacakmış, aman silinecekmiş. Ya olsun ya. Yani hani sonuçta kimse sizi bu konuda eleştirmiyor. Yani ki eleştirenler de yanlış yapıyor. Öncelikle bir resmi, bir şeyi eleştirmek için o kadar bilgili olmalısınız ki, yani sizin o seviyede olmalısınız ki, o seviyeye geçmelisiniz ki doğru eleştiri yapabilirsiniz. Bu genellikle bizde maalesef toplumumuzda böyle bir şey var. Bilmesek de eleştirebiliyoruz. Ama hadi yap desek kimse yapamıyor. O yüzden eleştirirken lütfen her çalışmaya dikkat edin. Yani bu sadece benim çalışmama değil. Her çalışma için de bunu uygulayın. Eleştirmek çok basit. Bunu düzeltelim yani kendimizde. Burada gene Lorelei McGinnett'ın bir resmi. Gene Celtic müziğin kraliçesi diyebiliriz yani. İstanbul'a, İzmir'e falan da geldi. Yani ben gidemedim ama bir dahakine gideriz. Burada Azize Brahim'in bir resmi var. Hulut şarkısını beğeniyorum yani. Belki hiç duymamışsınızdır, sizler de dinleyebilirsiniz. Ben gene sağ tarafta tam ismini yazarım. Belki oradan sizler de şarkıcıyı açabilirsiniz. Burada Crisis var. Ya burada Crysis bayağı oynamıştım. Yani neden Crysis hani sevdim, buraya çizdim derseniz. Gerçekten hani Türkçe seslendirmeyle oynamak beni etkilemişti. 3 serisinde oynadım. Şimdi remastered falan var. Hani sizler de belki oynamışsınızdır ya da yeni sürümünü oynamışsınızdır. Yani bayağı güzel bir oyun. Ben burada böyle farklı bir tarz denemişim. İşte kırmızıyı denemişim. Burada böyle çevresine çizmişim. Kara kalemle birleştirmişim. İşte ışıklar falan vermişim. Yani böyle bir resim yapmışım. Hani demiştim ya, hani resminizi belki ileriye taşırsınız, bir renklisini yaparsınız ya da başka bir şey. Ben bu çalışmanın gösterirsem kara kalemini göstereceğim. Kara kalemin üstüne çizme, yani guaj boyu yaptım. Genellikle ressamlar bu şekilde yapıyor. Hatta ben yine yukarıda göstereceğim. Jan Van Eyck'ti sanırım. Resmin, ya bildiğiniz kara kalemin tuvale işliyor, sonra üstüne, yani ışık gölgesini işliyor, sonra üstüne yapıyor. Bu tabii ki zor, yani zaman alıcı bir şey ama doğruyu görmenize olanak sağlıyor. Evet, bu şekilde ben de aynı çalışmanın renklisini üstüne yaptım. Guaj boyaydı. Guaj, yani akrilikle yapsam biraz daha renkler daha canlı gözükecekti diye düşünüyorum. Sizler de akrilik boya kullanmanızı öneririm. Çünkü bu resminizi etkiliyor. Guaj boyada bir tık soluyor. Efsane olduğunda istediğiniz renklere ulaşamıyorsunuz. Evet, burada gene Yüzüklerin Efendisi'nin Gollum var. Yani neden burada bir sürü Yüzüklerin Efendisi'yle ilgili resim göreceksiniz. Yani hayranıyım yani. Kitapları var elimde, göstereceğim. İşte Hobbit serisi kitapları var. Bütün oyunlarını oynamışımdır. Yani bildiğiniz fanlarından biriyim. Bu da beni resim yapmaya, oradaki karakterleri çizmeye itiyor. Gene Yüzüklerin Efendisi'ni genel konuştuğumuzda, yani filmde neredeyse her kare çizilmiş. Bunu da yine yukarıda göstereceğim. Hani bu gibi filmlerin başyapıt olması, IMDb'lerde en yüksek sıralara yer alması böyle şans eseri ya da torpille değil gençler. Burada insanlar yani gerçekten uğraşıyor. İşte nasıl diyeyim, buradaki karakterlerin nasıl olacağı çiziliyor. Bunları resimleniyor, dijital ortama aktarılıyor. Yani çok basit bir şey değil. Bu yüzden de başarılı oluyorlar. Gene buradaki bir çalışmam. Azog. Burada çizmiştim. Gene Hobbit'i hatırlayanlar Azog'u da bilir. Burada Saruman'ımız var. Büyücü Saruman'ımız. Burada böyle çevresinin farklı çizgiler yaparak biraz böyle hareket katmaya çalışmışım. Burada işte birkaç kalem olduğu için mesela bakın burada açıklar var, en koyular var ve ortaya çıkmış bu şekilde. Hani sizler de kalemleri farklı kullanarak bunu uygulayabilirsiniz. Burada Balin var. Balin'de burada gene arkada koyu bir renk yapmışım. Sakallarında ise işte tamamen açık bırakarak ortaya çıkarmışım. Buradaki çalışmam da bu. Şimdi eskiz defterimin bazı resimlerini yırtarak duvarıma da astım. Birçok resmi böyle çerçeveledim. Duvara böyle eskiz köşesi yaptım. Şimdi onları göstereceğim size. Evet, şöyle genel anlamda gösterirsem bu şekilde çerçeveleri sanırım Ikea'dan almıştım. Çerçeveleyip buraya astım. Hatta bununla ilgili bir video da var. Gene yukarıda bahsedeceğim. Oraya tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Burada mesela yukarıda X-Men'den başlayalım.
X-Men karakterini çizdim. Burada son filmiydi herhalde. Sonra aşağı tarafta Arwen, gene Yüzüklerin Efendisi'ndeki karakter. Burada diğer bir görünümü. Sonra ise burada gene Game of Thrones'tan bir görüntü resmettim. Burada da gene neydi ismi? Taurel'di. Taurel'i çizdim. Sonra burada Gimli'miz var. Yani Gimli Yüzüklerin Efendisi'nde başrollerden biri. Burada şöyle parlıyor. Bir kez daha göstereyim. Yani daha da yapacaktım ama yani çerçeve aldığımda devamı gelecek. Belki duvarın hepsi olacak bu şekilde. Diğer çalışmaya geldiğimde bu şekilde böyle Ümmü Gülsüm, Mısırlı sanatçının resmini çizdim. Sevdiğim bir sanatçı. Yani sizler de belki araştırabilirsiniz. Böyle Mısır müziği severseniz hoşunuza gidebilir diyebilirim. Zaten hani seviyorsanız muhakkak biliyorsunuzdur bunu. Burada böyle artistik çizgiler denemeye çalıştım. Yani sadece çizimlerde hani ne kadar gerçekçi yaptığınızın pek bir karakteristik özelliği olmuyor. O gibi gerçekçi çalışmalarda sizi yansıtan şeyler olması lazım. Hiperrealistik resimler var ama hiperrealistik resimlerde bile yani gerçekten ünlü bir kişi ise değer biçilmişse kendini yansıttığı yerler muhakkak oluyor. Sizlerin de sizin yansıtan resimler oluyor. Belki bu eskiz defterinin tamamını gördükten sonra yani hani benim çizimimi belki birkaç yerde görseniz tanıyabilirsiniz. Çünkü hani dikkat ederseniz aynı tarzı yapmaya çalışıyorum. Burada tabii ki benim de hani nasıl diyeyim realistik ya da tam anlamıyla bir yaptığım resimler var. Yine kanaldan da belki görmüşsünüzdür. Mesela şuradan örnek verdiğimizde evet, Cyberpunk'ın burada resmini yaptım. Sulu boya tarzında, sulu boya tekniğinde bir resim. Burada gene kendi tarzıma atıyorum işte keçeli kalemle ya da bu fırçaların darbesiyle bir şekil oluşturmaya çalıştım. Ama işte eskizimde yani kara kalemimde bu tekniği kullanıyorum. Gene kara kalemimde daha böyle gerçekçi çizimlerim de var. Gene onu yukarıda yansıtacağım, göreceksiniz siz. Şu an yanımda yok ama bu şekilde yaptığım resimler de var. Gene diğer renkli resimlerimi de göstereyim. Mesela zaten kanalda görmüşsünüzdür. Evet, bu şekilde mesela Atatürk resmim de var. Bunu kuru boyalarla yaptıydım. Yani buna ben eskiz diyemem. Yani renklisini de yapsam, belki guaj boyasında ya da işte aklımdaki fikri de yapsam, belki birkaç yeri değiştiririm ama bu bir artık benim için hani bitmiş bir resim oldu. Ama burada eskizlerde belki daha da farklılaştırabilirim. Yani aynı zamanda hem eskizim hem de resmim oluyor. Bu şekilde sunabiliyorum. Bu defterleri falan gene dediğim gibi yani beğenirseniz hani göstereceğim. Çünkü hepsini göstersem video bayağı uzayacak. Evet, burada Güzel ve Çirkin filminden böyle bir kareyi resmetmişim. Yani beğendiğim bir film. Gene. Gelelim. Burada Hobbit filmimizden gene şöyle gelelim. Bilbo Baggins. Biraz burunda falan hatalar var ama evet, burada gene bu tarzları devam ettirmişim. Yani bu çalışmaları Reddit'te falan paylaştım. Bayağı beğenildi. İşte Balin falan işte 4000 oy aldı falan. Burada bunu orada da paylaşıyorum. Sizler de resimlerinizi mutlaka bir yerlerde paylaşın. Böylelikle daha fazla güdülenirsiniz. Burada Aragorn var. Orada da çizmiş miydim duvarda bilmiyorum, hatırlamıyorum ama bir Aragorn'un çalışması var. Burada gene kendime ait böyle bu şekilde tasarlamalar yaptım. Gelelim bakalım. Evet, Nazgül. Gene filmde olmazsa olmaz karakterlerden biri. Yani kitaplarını da okuduğumda Peter Jackson'ın gerçekten çok iyi işler yaptığını görürsünüz. Yani Tolkien'in kitabını belki daha iyi bir şekilde yansıttığı filmler olmuş. Ben öyle düşünüyorum. Sizler de kitabını okursanız ya da okumuşsanız bunu görmüşsünüzdür. Yani şunu diyemem. Belki birkaç sahne eksiktir ama onları da zaten çıkarılmış sahne olarak yapmış. Yani filmi çok uzatmamak için, sonuçta film 3 saat sürüyor. 3 saat süresince hani belki onları da koysa 5 saat olacak. Yani belki bir seri daha uzatırdı ama filmin niteliğini öldürebilirdi belki gereksiz yerler. Onun haricinde bayağı iyi bir film. Burada Karayip Korsanları'nın Kaptan Jack Sparrow'un resmi. Burada gene bu şekilde
eskizini yapmışım. Gene Kaptan Jack Sparrow. Böyle buradaki arkadaki gölgeleri seviyorum. Yani benim hoşuma gidiyor. Yani belki sizin de hoşunuza gidiyordur bu tarz çizimler. Gelelim Jon Snow'a. Burada bayağı bir karalamışım yani. Bazen hani çok fazla karalıyorum. O da fotoğraf mesela koyuyorsam ben de aynısını yapıyorum. Yani bunu yapmamam lazım. Kendi niteliğimde olması lazım ama bazen ben de çok karalıyorum. Bakın çizgiler bile artık şey olmuş. Belirginleşmiş. Böyle burada neredeyse yırtılmaya gidiyormuş. Gene burada diğer çalışmamız Davy Jones. Gene Kaptan işte Karayip Korsanları'ndaki karakter. Bunun aynısını bir kere daha çizdim farklı yerde. Bir saniye onu göstereyim hemen. Böyle getirdiğimde Mona Lisa'nın eskiz defteri bu renkte. Bu şekilde gene çizimini yaptım. Burada beyazlar kullandım. Zaten hani burada hardal sırası olduğu için ekstra ikinci bir renk istediğinde daha hoş gözüküyor. Sizler de deneyebilirsiniz. Farklı kağıtlara deneyince daha güzel çizimler oluyor. Yani devam edeceğim. Bunun daha önceki çalışmalar var ama dediğim gibi bunlar da biraz merak uyandırsın. Sonraki videolara kalsın. Böyle geldiğimde gene Yüzüklerin Efendisi'nde Teoden, yani sevdiğim gene aynı filmden, Yüzüklerin Efendisi'nden gene o işte muhteşem sahneler belki yukarıda göstereceğim. Buralardan etkilendim yaptım. Burada gene son çalışmam. Bazı çalışmaların arkasında tarih yazıyorum işte. İşte bunu ne zaman? 22'sinde yapmışım. Gene son çalışmalarından çünkü. Radagast. Evet, bu şekilde karalamayı yapmışım. Belki biraz daha arkada butonları elde etmeye çalışsam, hani farklı şeyler yapsam olabilirdi ama ya belki uğraşırım. Yani biraz daha %90'larda. Evet, burada Stranger Things izleyenler bilir belki. Burada Stranger Things'ten Dustin Henderson'da herhalde sanırım ismi. Dustin'in resmi. Burada gene oradaki bizim şerifimiz Sim Sopper'dı. Bunların çizimleri gene var. Yukarıda gene link olarak paylaşacağım. Hani çizim hali nasıl çiziyorumla ilgili video yukarıda paylaşacağım. Sizler tıklayarak bulabilirsiniz ya da videonun sonunda ya da aşağıdaki linkte bunları bulacaksınız. Burada da gene linki var. Bunun da çizim aşamasını gösterdim. Bu da renkli bir çalışma. Şimdi çalışmalarım bitti. Burada işte ne var? Boş bir sayfa. Burada çizim aşaması var. Bannerlord'un. İşte bu şekilde resim defterimi sonlandırmış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir bu defter. Yani biraz yıprandı artık, kaç yıl oldu. Böyle 5 yıllık bir 6 yıllık bir defter. Yani en sonki tarih. Fazla böyle yırttığım, kopardığım yerler de oldu. Yani sevmediysem yırttım, attım gitti. Yani sizler de her çalışmanızın böyle mükemmel olacak ya da mükemmel sevdiğiniz şeyler olmayabilir. Kalabilir. Sonra seviyorsunuz çünkü bunu yapmışım, burada şöyle yapmışım deyip yani yırtmasanız da kalsa da olur. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Diğer dediğim linkleri tıklamayı unutmayın. Kanalıma da göz atmayı unutmayın. Yani beğendiyseniz abone olun. Ve gerçekten bu videoyu hani diğer resimleri istiyorsanız beğenip biraz da yorum yazarsanız aşağıda işte diğer videoyu görmek istiyoruz diye diğer resim defterlerini de göstereceğim. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.